Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda sizlerle birlikte çok basit bir yöntem ile çimen nasıl yapabilirsiniz, istediğiniz bölgelere yapmış olduğunuz çimenleri nasıl dağıtabilirsiniz bunu göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sahnemizdeki bütün objeleri silelim, onlarla bir işimiz yok. Sahnemize bir plane ekleyelim. Bu plane'imizi edit moda girerek biraz büyütelim. Mesela scale 5 yaparak büyütebiliriz. Bunun biraz yüzeyini arttıralım aynı şekilde. Şöyle arttırıyoruz ki particles'ımız biraz daha fazla gözüksün. Mesela bu bana biraz fazla geldi. Bir kere geri geldim. Ctrl Z yaparak bu benim için yeterli. Şimdi obje moda döndük. Burada bir arazi olduğunu varsayarsak mesela buna gerçekçi bir girinti çıkıntı vermek istiyorsam bunu hemen bir tane displaced modifier atayabilirim. New dedim. Buraya geliyorum ve buradan da tipini bunun cloth olarak değiştirdim. Bu şekilde gözüküyor. Size kısmından da 1.2 civarında bir değer giriyorum. Siz istediğiniz değerleri buradan girebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra tekrar modifier sekmesine geliyorum. Bunu da mesela 0.3 civarına getirdim. Burada artık eğimin ne kadar fazla olmasını istiyorsanız eğimden kastım aslında girinti çıkıntı. Bu benim için yeterli. Ctrl A diyerek bunu onayladım. Şimdi arazimizi yaptık. Bunun üzerine çimeni nasıl yayacağız? Şimdi dostlar ilk başta bunun üzerine bir kaplama eklememiz gerekiyor. Üzerinde çimen olan bir kaplama. Zaten günümüzde PBR kaplamaları birçok siteden indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Polyheaven olur veya farklı yerlerden olur indirebiliyorsunuz. Dipnot olarak şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Zemine çimen görüntüsünde bir görüntüyü yani kaplamayı şu yüzden ekliyoruz. Zemine particles eklediğimiz zaman particles ile çimen yaptığımız zaman çimenlerimizin görüntüsünü zemine eklemiş olduğumuz kaplamadan alacak. O yüzden zemine çimen görüntüsünde bir kaplama ekliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Hemen buradan objem seçiliyken geliyorum. Materyal sekmesinden objeme bir materyal atıyorum. Buradan base color kısmına tıklayarak buradan image texture dedim. Open butonuna tıklıyorum. Buradan hemen bir tane PBR kaplama seçeceğim. Hemen geliyorum şuraya. Benim topraklarda şurada bir yerde olması lazım diye hatırlıyorum. Şuraya geldim. Bakın burada tamamen böyle çimenlerin olduğu bir PBR kaplama var. Open image diyerek onu yükledim. Hatta size de şöyle UV editing kısmında gösterebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde bir kaplama olduğunu görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Layout'a geri dönelim. Şimdi Z ile Material Preview moduna girdiğimiz zaman zeminimizde kaplamamız gözüküyor. Şimdi çimen kısmını hemen hızlı bir şekilde geçelim. Buradan Particles bölümüne geliyorum. Sonrasında buradan yeni bir Particles ekliyorum. Tipini Here olarak belirledim ve Advanced seçeneğini seçiyorum. Şimdi buradaki number sayısını kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 90.000 civarında girdim ve bayağı büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Ve buradan da uzunluğunu 0.2 civarına getiriyorum. Bu uzunluk tamamen size kalmış bir şey. Şimdilik ben böyle ayarladım. Gerekirse biraz daha düzenleriz. Sorun değil. Buradan fizik bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu force'un hemen altındaki seçeneğe geliyorsunuz. Buraya ortalama 0.040 civarında bir değer girebilirsiniz. Baktığımız zaman artık gerçekçi bir şekilde sağa sola böyle savrulmuş gibi bir görüntüye kavuştuğunu görebiliyorsunuz. Damp bölümüne gelip buraya da 0.1 civarında bir değer girdiğiniz zaman gayet gerçekçi bir çimen görüntüsü aldığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi hemen ufak bir test render alalım. Hemen şöyle sahnemize bir sun tipinde bir lamba ekleyelim. Hatta şöyle yapayım ben. Şöyle çapraz bir açıya getiriyorum. Z ile render moduna girdim. Buradan da şöyle yapalım. Işığımızın şiddetini bayağı bir yükseltelim. Bakın yükselttiğimiz zaman görüyor musunuz? Gayet güzel. EV'de bile çok güzel bir şekilde gözüküyor. Hatta şöyle 20 bile yapabilirim. EV'de baktığımız zaman bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Hatta bunun direkt Cycles Render motoruna bakarsak bile gayet düzgün bir şekilde gözükecektir. Bakın gayet güzel. Hatta arka plana bir HDR yükleyelim. HDR'larda daha iyi bir şekilde aydınlatma alabildiğimizi biliyorsunuz. Öyle daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Hemen şöyle indirmiş olduğum HDR'lardan bir tanesini seçebilirim. Evet baktığımız zaman böyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Buradan farklı ışıklar yükleyerek denemeler yapabilirsiniz. Gayet güzel bir sonuç aldığımızı görebileceksiniz. Mükemmel. Şimdi istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde de bir render alalım. En azından hani nasıl bir şey gözüküyor görmüş olun. Şöyle bir açıya geldim. Kameramı baktığım açıya getirdim. Bir tık şöyle geri çekebilirim. Şöyle bir açı benim için yeterli gelir. Ve buradan da film kısmını, transparent kısmını işaretliyorum ki arka plan kapalı olsun. Yani HDR gözükmesin. Sample değerini şöyle 250 civarına getiriyorum. Ve render butonuna tıklayarak
render işlemini başlatıyorum. Şimdi renderımız bitsin, bakalım nasıl bir görüntü aldık görelim. Evet arkadaşlar, render'ı ben yarıda kestim. Zaten çok da ilerlemesine gerek yoktu. Baktığımız zaman gayet güzel bir çimen simülasyonu olduğunu görebiliyorsunuz. En azından böyle pratiklik açısından hemen hızlı bir şekilde bir çimen yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Burada son olarak şunu da gösterebilirim arkadaşlar. Bu çimeni mesela istediğimiz bölgelerde çıkmasını istiyorsak nasıl yapabiliriz? Hemen onu da gösterelim. Şimdi burada bir boyama işlemi yapacağız. Donmaması için hemen buradan Particles'ı kapatıyorum. Bunu seçiyorum ve buradan Weight Paint kısmına giriyorum arkadaşlar. Şimdi F tuşuna basarak burada fırçamızın büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Mesela kamera açısına geçtim ben. Burada mesela şöyle istediğim açıları boyayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kontrol tuşuna basarak da istediğim yerleri silebiliyorum. Buradan mesela şiddeti biraz daha düşürebilirim. Bu sefer ne oldu, silerken daha az bir şekilde silme işlemi yaptığımı görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki boyama kısmına hemen hızlı bir şekilde biraz bakalım. Buradaki renkler neyi anlatıyor bize? Mavi kısımlarda hiçbir şekilde gözükmesin anlamına geliyor. Buradaki turkuaz renginde çok az gözüksün. Burada yeşil var. Yeşilde biraz daha az gözüksün. Sarıda az daha gözüksün ve kırmızıda da tamamen gözüksün. Aslında sarıyla kırmızı arasında hafif bir turuncu geçişinin de olduğunu görebiliyorsunuz. Yani burada sıcaklıktan soğukluğa doğru bir geçiş var. Kırmızı kısımda daha fazla gözüksün, mavi kısımda hiç gözükmesin gibi bir mantığı var dostlar. Şimdi burada ben yine F tuşuna basarak biraz büyük bir fırçaya geçtim. Mesela şöyle stringi biraz daha yükselttim. Şöyle rastgele saçma sapan bir boyama işlemi yaptığımı görebiliyorsunuz. Şimdi bunu boyadıktan sonra dostlar tekrar buradan Particles'ımı aktif ediyorum. Buradan hemen Vertex grup kısmına geliyorum. Destiny kısmından, grup kısmından boyamış olduğum yerleri seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi sadece boyamış olduğum yerlerin ekranda gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Z ile render moduna girdiğim zaman sadece boyamış olduğum yerlerde render'ımı alabildiğimi görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yöntem. Bunu da istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle pratik bir şekilde çimen nasıl yapabilirsiniz bunu göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.